Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi yine ROG videosu, yine ROG oynuyoruz. Ama bugün 4000'den 4004'e göç ettik. Neden göç ettik? Niye 4004? Neden 4000'i saldık? 4000 için o kadar katliam verildi, o kadar savaş verildi, o kadar zayiat verildi ama yine 4000 bırakıldı. Bunun hakkında bir video yapmak istedim. Üstelik hesabımız 13 milyonda, en son 14 milyonda ve tabii ki 4 milyon güç attık. Biraz da ondan da bahsedeceğim. Neler yaptığım hesapla ilgili. Ama buradaki en önemli olan şey bizim göçümüz. Üstelik hem de artık çekilişlerimiz olduğu için emin olun video attığım zaman benim atma sebebim harbiden çekilişin sonucunu vermek içindir. Başka bir sebebi yoktur. Benden video görüyorsanız çok uzamasın. Çünkü geçen video attık. Tavuğun hesabının videosunu yaptık. Toplam 10 gün video atamadık. Onun da sebebi bu videonun da konusu olan Master. Master kardeşim hesabını vereceğini söyledi. Haftalar geçti, aylar geçti. Daha doğrusu 10 gün, 20 gün geçti. Daha önceden de konuşmuştuk. Hani video atmadan önce Master'ın videosunu tavuğun videosunu çekmeden önce Master'la da konuştuk. O video bir hesabına girişi vermedi. Dedim bari videoya çek. Hani video çekecektim. Güzel bir konu olacaktı. 2 tane büyük çekilişim olacaktı. Yani 60-60 dolarlık 2 tane çekilişim olacaktı. Ama kahpe klik yaptığı için yapamadık. Yani onun videosunu yapamadık. O yüzden zaten yeni bir video attım. Her zaman gibi çekilişlerimizde çok güzel konular oluyor. Yine bir hatırlatma yapayım. Çekilişlerimizde bizim hedeflerimizin en önemli hedefimiz yorumlarda oyun hakkında çok iyi tecrübesi olan, en iyi bilgiyi veren arkadaşlarımızı yoruma toplayıp illa video izlerken de yorumları okuyup güzel bir etkileşim olmak. Yani bizim buradaki en büyük hedefimiz benden aldığınız bilgiler artı bir de tecrübeli arkadaşlardan aldığınız bilgiler olacak. Tabii videonun sonlarında yeni çekilişimizi duyuracağım. Hemen biz videomuzun konusuna geçelim. Göç ettik abi. Neden göç ettik? Şimdi şöyle bir krallığı tanıtalım. Yeni krallık sonucunda bunu da bir tanıtalım yani. 4004'te kimler var, kimler yok, yönetim nasıl ve tavuk yine bir şölen yapıyor. Ne şöleni dersiniz beyler? Buradan bir çarpıya tıklayayım. Şuna bir sen bir dur. Şunlara dikkat edelim bakalım. Abicim adamımız şimdi 50 tane adamımız. Aha. Şimdi burada diyor ki Zenit eventinde diyor top 10'a girene diyor ki $100 vereceğim diyor. Yani kişi başı $100 deyip geçiyor, tamam mı? Kişi alacak diyor, tamam mı? Sonra yani adam diyor ki Zenit'e gir abicim, benden size $100 hediye ediyor. Ya şurada bir şey var, biliyorsunuz zaten bizim tavuk. Bu arada Nick'i değişti tavuğun, hemen yeni Nick'i. Kanada gibi bir Nick olmuş, bu ne lan? Mercan da biraz tuhaf geldi Nick'i. Bu da yeni Nick'i, tavuk bu bizim. Biliyoruz tavuk işte. Ne uzatıyorsun? Yani $100 diyor bir kişi başı, yani $1000 bir hediye çeki göndereceğim diyor. Herkese diyor $1000 vereceğim diyor. İlk ona girene. Ama burada bir püf nokta, birkaç bir şey var, onu anlatacağım. Sonra diyorlar ki ilk ondakileri diyor şu ödülü alacak. Kişi diyor. Şimdi şurada şöyle bir tartışma var. Kişi başı $500 mı alacak? Kişi başı $100 mı? Ya bunu sormadım ama en azından ne bileyim daha iyi yazabilirlerdi. Çünkü buraya bakan kişi kişi başı $500 olarak okuyor bu yazıyı. Ondan dolayı biraz değişik geldi bana. E, Yani ilk 20'ye girene de 11 ile 20 arasında da 1 milyar kaynak dağıtılacak. İyi şanslar, ıvır zıvır. Krallığımızı direkt 4004'ü böyle açalım. Böyle bir eventimiz var. Her zamanki gibi 10 numara 5 yıldız. Nerede tavuk nerede? Oyun keyfi orada. Yani tavuk şöyle bir düşünün. Övmek gibi değil bu adamı. Bak olanı söylüyorum. Olanı söylersen yani bu adamı övmüyorum. Adamla maksimum 3 kere konuşmuşumdur. Çok yani konuşuyoruz da hani öyle bir her gün konuşmam. Yani çok tanımam etmem. Hani oradan boş yapanlar olur, onlara söylüyorum bunları. Ya adam oyun bir event getiriyor sana, $3, $2 eventler getiriyor. Sana diyor ki yok abicim diyor, topla diyor. Sana diyor 2 tane diyor Osmanlı İmparatorluğu kafa vereyim, bir saat hız vereyim. Bu adam bir etkinlik baba. Bu tavuk bir etkinlik. Kendisi bir etkinlik. Ve oyunu sana vermediği bir etkinlik. Bu adam etkinlik. Neyse çok şey yapmayalım. Ağzımızı bozmayalım. Böyle bir adam. Hemen krallığımızda bir tane arkadaş abicim diyor neden diyor güç sıralamasını göstermiyor. Videolarımı çok tamamen izlemiyorsan ben gerçekten merak edecek her şeyi gösteririm. Geçen tavukta öyle dedi. Niye güç sıralamasını göstermiyor? Kardeşim video izle, her yerinde bir yerde gösteriyorum işte. Buradaki klanımız size yemin ediyorum ilk defa 3 klanda günlük abicim yani 1,5 milyon, 1 milyon, 1 milyon, bak şakasız diyorum beyler, 3 günde patlatıyorlar. Hediye kutusunu 3 günde alakalı, özür dilerim. 3 klan her gün bir tane patlatıyor. Yalan olmasın. Şöyle bir bakalım. Zaten barbar etkinliğiyle gideceğiz buradan. 10.000 baba. Ne zaman yaptım biliyor musunuz? Yalan olmasın lan. Galiba 9 saat ya da 8 saat önce açmıştım buraları. Burada da bir tane altın paketimiz var. Kralımız bu ara. Kendisi kral. Ezel. Müslümanlar bu ara beyler. Müslümanlar. Konuşuyoruz onlarla da, Müslümanlar.
Hemen, birlik gücünü gösterdik. Bireysel gücü yine 4004'teki yine tavuğumuz başta. Şöyle bir 15-10 milyona kadar bir ineyim. İstikrarlı bir bayağı bir güçler, hani, eşit gidiyor bizde. Hani, herkes oynuyor yani oyunu. 10 milyona kadar ineceğim sadece. Ya da 200 100 yeterliydi bence. İlk 100 bu kadar da yeterli, hani. İlk 100 böyleydi. Şimdi VIP'me basayım. Şimdi kızacak. O geçenki videodaki yorumdaki arkadaş kızacak. Bana bütün videolarınızdaki attığınız bütün random nokta yazsanız bile okuyorum abi. Gerçekten okuyorum. Zaten bu yaptığım yarışmada anlayabilirsiniz yani. Harbiden benim seçtiğim kişileri büyük ihtimal diğer yani yarışmaya katılan, yorum yazan arkadaşlar da diyecek ki harbiden bu kazanır ya. Bu yazı bu kazanır diyecek yazıları seçiyorum. Hani bunun için 5 tane kişinin iftardan sonra genelde yapıyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Bu videoyu çektim. Bu videoyu çekmeden önce hani iftardan sonra 5 kişiyi topladım. Tabii Discord'dan topladım. Yanıma değil tabii ki. Oradan hepsine tek tek sordum. Ben dedim 10 tane eledim. Eğer dedim senin yorumlarda varsa dedim sevdiğin bir tane. Hani işsiz yani şey yapmıştı. Arkadaşım dedi ben işsiz miyim? Sen bana yorumlar at. Sen işsizliği yap. Biz şeyini yapalım, puanlamasını yapalım dedi. Ama bazı arkadaşlara da rica ettim. Dedim ki bak ben 10 tane eledim. Yeni bir yorum gelirse o 11 yapıyorum, 12 yapıyorum. Öyle gidiyor bazen. Ha dedim ki bunların arasında daha beğendiğim varsa dedim. Hani bana ilet dedim. Sadece bir kişi yapıyor bana bunu. Diğerleri sırf benim attığım şeylere göre hani bunun analistini yapıyor. Bunun daha verimli bir bilgi olduğunu düşünmesini zaten dediğim gibi jürilerin puanlamasıyla oluyor. Efendime söyleyeyim. Ne dedik? Şuradan bir VIP'mize tıklayalım. VIP puanımıza tıklayalım. Şimdi bir arkadaş yine gelip kızacak diye şey yapalım dedik. VIP'mize tıklayalım. Kanka 71. günde 505 şey puanım da var. Kızma. Ama benim hedefim KVK 2'ye gelmeden VIP 15. Haberin olsun. Krallığımızda hop dur şurada bir sarka. Bir iki dakika sen bir dur. Bir elmas topluyoruz da köşede möşede. Onun şeyi. Şunları da tıklayayım. Yani konuşurken şöyle tıklarım dedim de. Abi bitti. Neyse abicim gösterdik. Sıralamayı gösterdik. Hemen dedik gibi klanımızı gösteriyor şuradan. Bir tane kralımız var. Müslümanlar, Malezyalılar, tavuk da Malezyalı. Endonezyalı sanıyordum. O da Malezyalıymış. Şöyle bir ittifakımı gösterdim. Vardır burada birkaç Türk kardeşimiz var. Yönetimde de Türk var. Yönetimde de Ferhat kardeşim var. Çok muhabbetim yok. Buğra kardeşim var. Yani bir iki kere muhabbet ettik. İyi birkaç bayağı da Türk var burada. Boş değil yani. Sayamadım kaç Türk olduğunu ama 10 tane Türk var herhalde. Daha çok da olabilir bilmiyorum göçten dolayı. Biz de 10 kişilik 20 Türk'ük falan da çok da Türk yokuz. Bildiğiniz Malezya Cumhuriyeti diyelim size bura. Dönelim niye göç ettiğimize. Ya da şöyle bir bakayım. Krallık hakkında başka ne söylenebilir? Krallık genellikle göç alıyor mu konusunda. Geçenlerde şunu bir Türkçe'ye çevirelim. Ya, Flamer'ları ya çok güzel bir mesaj bu. Aslında buradaki bak ben yeni okudum. Sizle beraber okudum. Ya çok güzel bir mesaj bu. Arkadaş kim yazdıysa bunu. Yani harbiden Flamer'lara naş naş yani çok güzel tebrik ederim. Hani böyle bir karar alınmasına saygı duydum. Kralımız da aktif ettim diyor. Aynen aktif ettim diyor bina diyor. Ne bok yiyorsanız yiyin diyor. Bakalım ne kadar %10 krallık gücü. Veriyor abi adam elması veriyor. Sizin için yani bizim için yapıyor. Şöyle postalardan daha iyi tanıtılır biliyor musunuz bir kral? Onu fark ettim az önce. Ya buna geçelim bu şey. Yani krallığımızda boş değil. Yani sanki bir yönetim, sanki bir heyecan var yani. Krallıkta oturmuş bir heyecan var, kalabalıklık var. Hani 4000'de yemin ediyorum bu kadar kalabalık değildik. 4000'i buraya taşıdık. Neyse krallığımızı böyle tanıttım. Başka şöyle bir düşünüyorum da tanıtabileceğim başka bir şey var mı krallık hakkında? Bitti galiba. Krallığımız bu kadardı. Krallık böyle tanıtılır herhalde. Bir kral gelip Malezyaca konuşsa ne olur? Hani İngilizce konusu az buz anlarız da onu da çağıracaktım da gerek yok yani o kadar şeye. Ben anlattım işte. Krallığımız güzel. 3 tane şunu unutuyordum. Güzel oldu. Abicim bu da kaç kalmış? 7 saat kalmış. 7 saatte 3 ittifakın rekabetine bakın. Size yemin ediyorum yani şu an bayağıdır hani bu kadar aktif olan daha çoğunu yapmıştır erkek. Kesinlikle yani 300 yapan da vardır ama bu etkinlikte 3 klan da Barbar'ı aynı şekilde kesiyor. Yani birinci klan hani büyük yatırımcıların olduğu, ikinci klan orta yatırımcıların olduğu, üçüncü klan da free to play ortanın karışımı olan bir klanların üçü de gördüğünüz gibi biz bu arada en aşağıdayız ha onu da şey yapmayın. Yani görüyor musunuz yani barbar kesmek yani 10 numara 5 yıldız. Yani 3 klanda gerçekten motivasyonu yüksek ve harbiden de barbar kesiyorlar. Diğerlerinin bir önemi yok. Şu üçü birbiriyle yarışabiliyor. Günde 1,5 patlatabiliyorlar. Hani 2'yi zorlarlar ama çok şey olur ya. Ama günde 1,5 patlatıyorlar diyebilirim yani size. Yani 2 günde 3 tane patlıyor. Kesin. 3 tane patlatıyorlar. Ya bu etkinliğe özel mi dersen, şöyle bu etkinliği bilerek gösterdim. Kendi klanınızda ya da kendi krallığınızda yakın bir krallıktaysanız buradaki bir puana bakarak ne kadar aktif olduğunu, insanların ne kadar aktif olduğunu en iyi buradan anlarsın. Çünkü barbar kesmek eziyettir. Bak çoğu oyuncu barbar kalesi kesmiyor. Bak barbar derken hani anlayın barbar kalesi. Barbar kalesi belki biri 4 yıldır oynuyor kesmiyor bile. 4 yıldır dokunmuyor. Ben ne uğraşacağım onunla falan diyor. Aktifliği buradan anlayabilirsiniz. Gerçekten barbar kalesi kesmek harbiden eziyettir ve kesiyorsa da ellerinden öpün abicim. Arkadaşların ellerinden öpün. Harbiden tebrik edin o arkadaşları. Bak ortada büyük ihtimal şey buff'ı var. Efendime söyleyeyim. Eylem puanı demiş. İnşaat puanı demiş. Araştırma güzel. Genellikle bu buff örnek veriyorum %15'lik düşüyor ya buraya bir tane buff. Kral açıyor böyle bir mükemmel adam bu da. Ben hiç konuşmadım ama bu adam da böyle. Adam stratejik düşünüyor. Hani millete diyor ortadaki ünvanı verip %10 %10 hani herkese dağıtacağım diyor ünvandan diyor. Böyle bir strateji izliyor. Adam %15'i görüyor ya. Örnek veriyorum bak %15'i görmüş.
inşaatta gidiyor buff açıyor gidip %25. Yani illa oradaki herkese %10 sıra gelen adam yapsa ya buraya inşaat düşmez. Hani sırası var. Örnek veriyorum inşaat yapacak. Ya buraya sırası düşmezse hani aldı burada inşaat düşmedi. Şu anki bütün krallık daha çok buff'ı var. Ha, %20-25 buff oldu adamın. Orada sadece alacak %10 buff alacak. Anladın mı? Adam ama burada krallığı da açtı. Yani şu an inşaatı olan ünvanda o da ayrı bir şans olur. Kardeşim şöyle o keratayı bir görmek istiyorum inşaatta. Ha şey bu kardeşimiz Buğra'ymış. %35 inşaat hızı alıyor şu an. Yani mükemmel bir inşaat hızı. Tabii bizim inşaatta bir şeyimiz kalmadı. Evet şimdi geliyorum. 4000'den 4004'e niye göç ettik? Şimdi abi oraya gelelim. Krallık tanıtıldı. Konuştuk. İftar sonrası güzel oldu konuşmak. Şöyle 4004 geçelim. Bu arada yükselen krallık onlar. 4002'ler bizim. Arkadaşlarım var orada. Bir iki tane arkadaşlarım var. Şimdi ya şu 4000 yazarak da gidebilirdim ama bir üşendim konumlardan. Burada bir üşengeçlik devreye girdi. Şöyle bir özet geçmek istiyorum. Size 4000'i doğrusuyla yanlışıyla bir anlatayım. 4000 krallığı. 4000 krallığı ilk günde şöyle bir hikayesi var. Ragnar diye bir çocuk var, tamam mı? Ben 94'te oyuna başlıyorum. 94'te oyuna böyle kasti olarak başlıyorum. Hani bilmeyerek değil. Hani bir oyuna gireyim oynayayım demiyorum. Kesinlikle. 4000'de bir grubum var. Zaten ilk videomdu. Yani uzun zamandır Rock'a video atmıyordum. İlk videom oyuna geri başlıyorum. 4000 sunucuda Sleeper atacağım diye. Bunlar için de video çekeceğim dedim de videolarımı da çektim. Ben orada bir Ragnar diye bir arkadaş vardı. Ragnar oranın lideriydi Sleeper'ın. Adamları bir ay önce ben girdiğimde 1200 kişi falan vardı Discord'da. Bir ay önce de 400 kişi varmış. Hani herkesi böyle Sleeper sıfır hesap hani bayağı bir büyük toplum, bayağı mükemmel toplum diye 2000 kişi. Yabancı global her ırktan olan çok da az Türkiye 20 Türk falan olan bir gruptu. Ve bu grup 94'te Sleeper'a başladı. 4000 açıldığı güne kadar mükemmel gidiyordu bu grup. 4000. gün tam 4000 açıldığı gün Tavuk, Koreli bir de şey neydi onun ismi? Master. Yani birlik üyeleri şu arkadaş. Tavuk bir de Koreli vardı 40 milyon. Bir de bu Master. Bunlar ilk günde T5 açtılar. Hepsi. Beyler 3 kişi T5 açtı ilk günde. Ve şöyle bir iddia, büyük bir iddia. Bunu iftira olarak söylemeyeceğim, bilmiyorum. Bunun R4'leri şunu söyledi. Bu dedi T5 açarken hiçbir klana girmedi, kimseye paket aldırmadı, altın sandık görmedik dedi bunu. Hani bu kendi başına köşede açmış. Ben demiş hani bir tane normalde bu Master ilk şey dedi. YouTuber bir tane ve arkadaş var. Bilmiyorum çok güncel içerik yapan biri değil. Öyle takılmasına galiba birkaç takipçisi yani tanımıyorum bu arada hiç bakmadım şeyine de. Öyle hani küçük bir kitlesi sahip bir arkadaşımız. O da onun da yayınlarında da hiç görmedim hani onun kanalında olduğu için. O arkadaş fakire vermiyor sandık. Diyor ki bu benim param. Ben bu paramla kendime şeyim yani. Adam öyle bir duyum aldık. Yani bir yapmıştır. İlk başlarda birkaç gün almıştır bazı klanlarda. Yani çok da fazla değil yani bazı ittifaklarda almıştır ama böyle bir insanmış. Yani bunu R4'lere bunu terk etti gitti. Tamam mı? Hani zaten ilk konunun başına geliyorum. Hani ilk güne geliyorum. Hani sonuçta paket çekmedi bu arkadaş. İlk günde de bunlar T5 açınca bizdeki olan bir Kraken dedi ki ben dedi bunlarla uğraşamam dedi. Gelin 4003'e gidelim. Ragnar dedi ki yok ben 4003'e gitmiyorum. Ben 4000'de gideceğim. Ben bunun için aylardır yıllardır uğraşıyordum. Ya diyor ki usul olsun şey olsun yani huzur olsun bizim olsun bu kadar kişi toplamışız. Hani biz burada deli gibi sandıklar hediyeler bir şeyler patlatırız. Güzel bir 3-5 klan hani bir 500 oyuncuya kadar bir kitle oluştururuz filan. Yani çok kötülerdi hani şey konusunda. 4000 organize konusunda çok kötülerdi. Çünkü çok kalabalık bir şey yönetmek istiyorsan ilk başta çok iyilerdi. Ayrılık olduğunda berbatlaştılar. 4000'e de sonra 4000'e göç vakti geldi. Bizim çocuklar hani ikiye bölündü. 4000'e gidecekler, 4003'e gidecekler. 4003'e giden gitti. Bize dediler ki 4000'e gitmeyin. Orada demiş amak mumak olmuş oralar. Hani kimin ne yaptığı belli değil. Ya dedim ki abi kamikaze gir. Dedi ki gir. Savaş mı? Ben oradayım dedim. İlk gün savaştık. O gün bugün de hiç savaşmadık bu arada. Bakın 4000'e göç ettim. O zaman baktım her şey dağıldı. Bu 3 tane Kraken yüzünden benim projemdi. Katıldığım proje dağıldı. Sonra ben 4000'e hadi ya Allah bismillah bütün ordu bütün seferberlik giderim. Hani içerik olsun bize video olsun dedim. Bir kere 1 dakika savaştım tamam mı girdiğim gibi. O da benim göç grubumun yarısını gitti. Bana dediler ki siz Türkler gelin size 6 tane sunak vereceğiz falan dediler. Bir tane sunak aldım. Savaştığım sunağı alamadım. Sonra dedim ki yapacağınız şey dedim yemin ediyorum o gün bugündür bir kere bile savaş olmadı. Hep huzur içindeydim. Huzur içinde olmasının sebebi Master değil de. Huzur içinde olmasının sebebi tavuktu. Tavuk şey yapıyordu. Yok Master diyordu ki Koreli'ye. Koreli'nin de konuşmaları falan vardı. Bundan bir tane daha var Koreli. Şu an o krallıkta olmadığım için şey yapamıyorum. Efendime söyleyeyim siz söyleyin. Hangi klanda olduğunu hatırlamıyorum. Şu klandaydı. Ya da şöyle biraz daha şey yapalım. Göstereyim o kişiyi de göstereyim. Hani hala burada. He, burada da değilmiş. Atılmış herhalde bir yerlere gitmiştir. Çünkü onun EFK'di hesabı. Hani büyük ihtimal hesabını gidip oynamadı. Kimseye de vermek istemedi. Burada olduğuna da inan. Bir bakalım yine biz. Şöyle bir kontrol edelim. Zaten en üstte olurdu. Tamam neyse o Koreli işte efendime söyleyeyim. Master'ın konuşması şöyle. Koreli diyor ki Master'a seni diyor ben kral olarak görmem diyor. Böyle egoist mi olur diyor. Hani hep beraber anlaşıp güzel bir krallık kuralım ya da kral aramızda seçelim. Hani sen olmayacaksın. Master dedi ki ben olacağım kardeşim ben bu kadar para yatırdım. Ha diyor nereye kadar paran yetecek? Hani paran yetiyorsa kralım de dedi.
Tavuk da ekibiyle gelmiş. Güzel bir ekip, kurulu bir ekip, sevdiği arkadaşlarıyla gelmiş bir oyun oynamaya. Burada da bir master egosu giriyor tabii. Huzurlu yaşamak için de bu adama da bir şey demiyorsun ama yani ama bu da hiç bana mısın demiyor. Aktiflik yok. Hani hiçbir şey yok bu adamda. Şu leş puanı beyler o gün kasıldı. 100 milyonu büyük ihtimal yanlışım yoksa 100 milyonla 990 milyonu Koreli ile savaştı. Koreli çok zayiat verdi. Master küçük %20 15'lik farklı bütün raporlarda leş puanı kastı. Daha avantajlı oldu. O arada tabii ki biliyorsunuz adamlar T5'i daha yeni açmış. Daha birinci günde, ikinci gün savaşıyorlar. Tabii paket çekmesi lazım. Çekebileceği paket de yok. Hani her şeyi çekmiş adam. Elmas çekmesi lazım. Elmas falan çekmeye başladılar. Tabii bunlar elmas çekerek zaten T5'leri açtılar. Hani zayiat Koreli çok zayiat olunca böyle cebinden yiyince bir yerden sonra saldı dedi. Usul şey dedi barış olsun falan demiş. Yani adam huzuru bozmak için zaten buradaydı. Hani o dediğimiz adam buydu. Ama tavuk bunu eşitlik dedi. Hani konuşmuşlardır aralarında. Hiç gidip konuşmalarına bakmadım. Dedi ya aramızda barış olsun. Takılalım gidelim. Ama bunlar arasında savaşırken 1000 oyuncu mu var? 1000 oyuncu hiç kimse savaşmıyor. Bunları izliyor. Amerika şey gibi Rusya savaşıyor. Biz izliyoruz dışarıda. Öyle düşün yani. İki ülke büyük ülke savaşıyor. Biz de uzaktan izliyorduk yani bunları. Efendime söyleyeyim sonra neyse. Bunlar şey yapınca anlaşamadı. Koreli dedi ki siktir yani tövbe haşa. Şey dedi küfür etti böyle bildiğimiz küfür etti. Oynamıyorum lan dedi. Kendi krallığına gitti o. Tavuk da zaten aynı krallıkta oynuyorlarmış onlar. Hani şeydi tavuğu tanımıyor değil. Zaten arkadaşlarmış daha önceden aynı krallıkta oynadıkları için. Yani bu master'da da böyle dediler. "He," dedi, "bunlar ne istiyorsa arada bir yaparız." falan. Sonra bir anda, herkes çok iyi falan tamam mı beyler? Herkes çok iyi. Her şey anlaşılmış. Böyle gidiyor. Biz buraya geldik. Bu bizim şey klanıydı işte bizim ana klandı bu McDonald's. Boykot ama işte McDonald's. Yapacak bir şey yok. Neyse buraya geldik. Sonra bunların R4'ü, master'ların R4'ü daha onları terk etmeden önce şöyle bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki siz diyor buradaki 3, 4, 5 geçidi alın. Biz de buradaki 1, 2, 3, 4 bakayım. Hayır 1, 2, 3, 4 geçidi alalım. Efendime söyleyeyim. Bir de ortaya alalım. Ama siz bir hafta o 3. geçitleri geçmeyin. Biz burada kurulalım. Sonra siz geçin dediler böyle. Böyle bir kendi çaplarında böyle bir anlaşma yaptılar. Bizimkiler dediler ki ya şimdi biz savaşsak ya Master hiç kimse yetişemez. Anladın mı? Bizde bir tavuk var, Koreli var. Koreli'nin hesabına da girer yani Master şey yazsa tavuk yazsa. Savaşma şansları bir günlük bir iş. Ya bir günde toplam bütün free to play zaten hepsini sıfırlardı tavuk. Hani hiçbir olmazdı. Neyse okey daha geçitler açılmamış. Tamam konuşuldu okeylendi. Sonra bir yerde daha geçitler açılmadan bizim Aragon diye bir arkadaşımız vardı. Biri birine mi ne sıfırlıyormuş farm hesaplarını. Tavuk bunu duyunca bunlardan olunca tavuk birini gitmiş bizim Türk'ü vurmuş Aragon. Çünkü her yerdeydik sağa solda. Aragon diye bir arkadaşımız vurmuş. Master'da gelmiş birini vurmuş herhalde. Sonra yine ne oluyor falan hayırdır diplomatlar girdi araya. Dediler ki tamam dedi zararı karşılayacağız dediler. Master galiba Aragon'a kaynak atmış. Ya Master ya diye hatırlıyorum. Şimdi hakkını yemeyelim. Hani yiğidi gebert öldür ama şeyini sorgulama. Abi sözün anasını ağlattım az önce. Yiğidi öldür. Ya bir şey işte unuttum. Neyse siz söylediniz zaten. Boş verin. Neyse abi. Şunlar durmuş değil mi? Böyle olunca da işte yine muhabbetler uzadı böyle ıvır zıvır. Sonra bir daha şey oldu. Bunlar buraya içeri girdi. Biz hala dışarıda kale 3 kesiyoruz. Böyle takılıyoruz. İsyanlar falan çıkıyor. Master bir şey yapmıyor, cevap vermiyor. Bir topluluk beraberlik yok. Yani burada bir master var. Master ama bunu daha öncesinde şöyle bir şey de yaptı. Bir klanla dedi ki R4'lerine şunu dedi. Onlar vatan haini, oraya giden herkes sıfırlayacağım dedi Master. Böyle bir muhabbette yaşadılar. Sonra bu R4'lere dedi ki bundan bir bok olmayacak. Adam bir altın paket bile çekmedi. Gücü de artıyor. Yani hep bir şey böyle cimrilik var adamın içinde. Hiçbir paylaşımcılık yok yani. Paylaşımcılık adam senden $100, $200 token istemiyor. Senden altın paket istiyor. Sonucunda bu kadar yapmışsın. Oyunun başında da hiç görmemişler. Bir tane R4'ü şu dedi. Ben bu adamı dedi. Oyunun başından beri aynı klanda bir tane dedi. Ben bunun altın paket çektiğini görmedim dedi. Bu nasıl yükseliyor bunun anladın mı adam? Cimri. Neyse abi böyle olunca da tavuk da büyük ihtimal 4004'te mükemmel bir arkadaşı var. Onlar da arkadaşmış. Demiş bununla bir bok olacağı yok. Özet abicim bu. Hiç de özet olmadı. 25 dakika konuştum. Burada da 4004'e göç ettik. Hikaye böyleydi beyler. Bizim hikayemizde 4004'e göç etmemiz. Umarım çok sıkmamışımdır. Umarım bir hikaye anlatımı gibi olmuştur. Umarım mutlusunuzdur abi. Böyle bir anlatasım geldi. Benim de konuşasım varmış. Onu fark ettim. 4004 ile 4000 arasındaki göç muhabbeti böyleydi. Ben hiç kimseye demedim. Of gidiyorum ediyorum. Hani sen de peşimden gel demedim. Kim ne yapmak istiyorsa dediğim gibi oyunun başından beri kimse bana bağlı kalmasına gerek yok. Ben öyle takılıyorum. 2-3 arkadaşız. Hani topu 5 arkadaşız diyelim. 5 arkadaş takılıyoruz. Biri oyunu bırakıyor, diğeri oyuna geliyor falan öyle takılıyorum. Böyle bir gruptayım. Hani random bir şekilde en iyi nere olduğunu düşündüğüm yerlere gidiyorum. Hani bir yere bağlı değilim asla. Ondan dolayı hani beni takip edip ya beni geride bıraktın demeyin. Çünkü benle böyle diyen de olmadı aslında. Hani beni geride bıraktınız. O herkes benle konuşan şunu fark ediyordu. O da kafasına göre hareket ediyor. Biz de. Sonuçta kimseyi çağırmamışım etmemişim. Hani dedim hani gelin beraber krallık alalım diye kimse öyle bir vaadim de olmamış zaten. İleride olur mu? Çok ileride olabilir. Ama o krakenin benim olacağım zaman olabilir. Hani o kraken ben olacağım. Atacağım 50 bin doları. O zaman bir krallık alırım. Yoksa hiç uğraşmam yani. Ya ben hani anladın mı milleti şey yapacağım. Hizaya getireceğim.
Atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama videomuz bu kadardı beyler. Allah'a emanetsiniz, seviliyorsunuz. Yarın da şimdi şöyle bir şey var. Yarın da bir etkinlik var. Balık etkinliği var. Bunu zaten Kovun Pazarı biliyoruz. Ya yarın da video şöyle olur. Video çekerim. Bir gün sonra falan paylaşırım. Veya şöyle de yapabilirim. Zaten bu video paylaştığımda diğer videoda olabilir. Çekilişi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ondan dolayı bu konuşmayı yapıyorum. Buraya kadar izlediysen. İkisinin de farklı çekiliş olur. Ama videolarda yayınlamam. O balık etkinliği derim. Çekilişimiz son videoda ikisini de son videoda paylaşacağım derim. Böyle bir sistem de yapabiliriz. Zaten videoları beni takip ederseniz çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz nasıl olduğunu. Beyler dediğim gibi bu çekilişleri şöyle düşünmeyin. Minimal olarak zaten bunu yapmayanlar da var. Benim kanalım. Şimdi bazı arkadaşlar yazdı. Abi diyor sen diyor çekilişi görmüşsün bir yerde. Ya ben bir çekiliş olup kanalımın 100 videosu varsa tamam mı? Bunun 50 videosu çekiliş zaten. Benim toplamda 3.000'e ya da 4.000 dolara kadar zaten şu zamana kadar çekiliş yaptım. Size vallahi de billahi de tallahi de yemin ediyorum 1000 dolardan fazla. Ben 1000 dolar kazanmadım YouTube'dan. Bak YouTube'dan 1000 dolar kazanmadım. Bak yemin ediyorum size. Bak vallahi billahi 1000 dolar bile kazanmadım. Daha aşağı 100 dolar bile kazanmadım diyeceğim de. Şimdi çıkmışımdır onu bilmiyorum ama yemin ediyorum YouTube gelirinden 1000 dolar bile kazanmadım. Ve ben bir 4.000 dolarlık bir çekiliş yapmışım bu zamana kadar. Videolarımız zaten Age of Empires Mobile olsun. İlk Rock videolarımda sildiğim videolar da var. Onları sildik de oralarda da 100 dolar 100 dolar keş direkt çekilişlerim oldu. Bu minimal çekilişleri sadece hani az olsun, öz olsun, çok olsun. Hani yorumlarımızı atalım. Bu yorumlar ne katacak? Bana bir şey katmasa bile birine bir şey katacağı için uğraşıyorum. Hani birileri bir şey öğrensin diye. Burada tek bir kanal değil yani. Burada Sam TV yok, Samet TV yok, Sam TV'de yok. Burada Samet var, Ahmet var, Osman var, Ali Efendi var. Herkesin yorumlarda buluştuğu bir kanal olması için çabalıyorum. Bunun için de günlük cebimden yani her videoda 15 dolar veriyorum. Aylığa vurduğunda 8 video atıyorsam bu tam tamına 120 dolar yapıyor. 120 dolar da şu an nereden baksan 5.000 lira para. Her gün artıyor bir de. Hani düşünsene ayda 5.000 lira niye herhangi bir şey aboneliğe veriyorsunuz? Kira dediğiniz şey zaten nereden baksanız beyler. Hani 10 bin lira 5 yani ne 10 bin lirası ya? Kafam çok eskiye gitti. Diyorum 10 bin lira kira var diyecektim. Yanlış oldu. 20 bin lira kira var. Dörtte birini ödüyorsun. Ya da bir şey abonelik olarak 5 bin lira neye veriyoruz? Hani ben sadece bunun için 5.000 lira para ayırmışım. Yani benim asgari ücretin dörtte birini sadece yorumlarda insanlar bir şeyler katsın diye kendine bir şey ayırmışım. Hani bu zamana kadar milyonlar izlenmişim. Totalde milyona kadar izlenmişim zaten. Hani bugünden sonra bu oyunda da milyona kadar izlenecek bir şeyim de yok dedim. Hani dünyanın hani oyundaki mobil sektöründe Türkiye'de izlenme sınırı var. 100 bini imkanı yok geçemezsin anladın mı? 100 bini. Uzun vadede bir videonun 100 bin izlenebilir ama uzun vadede tek bir videonun izlenip ve sana hiçbir parası getirisi çok yüksek olmaz bunu. Hani öyle şey olarak. Ondan dolayı diyorum hani senin minimal olarak aylık bir 60 bin izlensen bile getirisi bile yok. Ve bu kitlenin büyütmenin hani şöyle büyümez. Bu kitle burada kalır. Hep aylık sen 60 bin. Burada kitle kalırsın. Ha, ondan dolayı hani buradan bu verdiğim emin olun 120 dolar aylık ben YouTube'dan kazansam okey. Vallahi okey. 5 bin lira kazansam ya kazanıyoruzdur yani gelir. Hani çok harbiden 20-30 bin her videom izlenirse gelir. O ayrı bir şey de hani izlenmiyor. 5 bin, 6 bin, 7 bin bilemedi 8 bin. Geçen işte tavuğun videosu 28 bin izlendi. O videodan toplam 1.800 lira mı ne gelirim oldu yanlışım yoksa. Ama oraya da katıl üyeleri olduğu için de büyük ihtimal oradan çok katıl üyesi geldi. Oradan hiç bak hesaplamadım. Yüksek bir güzel bir para geldi oradan. Güzel de dediğimde çekmiyorum, çekemiyorum. O da ayrı bir mevzu. Neyse çok konuştum. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Evet beyler şimdi çekilişi anlatıyorum. Çekilişimiz 2 gün boyunca sürecek ama 30 dolar olacak bu çekiliş. Cumartesi yani bugün videoyu paylaşmış olacağım. Bu videoyu izliyorsan cumartesi günü olmuş pazar günü aynı saatlerde yine video paylaşacağım. İkisinde de çekilişi duyurmayacağım. Duyuracağım vakit pazartesi veya salı veya çarşamba günü ki atacağım videoda duyuracağım çekilişi. Buradaki en önemli şey bu çekilişte Lilith Games ofisindeki çalışanlar 12 çalışan bu videodaki yorumların hepsini okuyacak ama biz aralarından 2 tane kişi seçeceğiz ve 2 kişiye de 10 dolar vereceğiz ve diğer 2 kişiye de 5 dolar random bir şekilde vereceğiz. Burada sadece Roku yanlış yönleri olduğunu düşündüğünüz bir eleştiri veya düzelmesi gereken bir şey varsa onun hakkında bir eleştiri, oyun hakkındaki geri bildirim olarak düşünebilirsiniz. Aralarında en sevdiğimiz, en beğenilen olanı gideceğim, alacağım. 10 dolar da çekiliş onu arkadaşlara vereceğim. Cumartesi ve pazar günüki videolarda konu aynı. Yani çekilişimiz böyle beyler. Katılmak için sadece yorum yapın. Allah'a emanetsiniz.